Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bayramdan sonra düzenli canlı yayınlara başlayacağım ve yayınlar hem YouTube hem de Kick kanalımızda olacak. O yüzden Kick'ten izlemeyecek bile olsanız veya yayını hiç izlemeyecek bile olsanız beni Kick'ten takip ederseniz sevinirim. Aynı zamanda ikinci bir kanal açtım. Buraya da yayında oynadığım hikayeli oyunlar olur, korku oyunları olur. Hepsinin oynanış videosunu buraya atacağım. O yüzden buradan da abone olursanız çok sevinirim. Linkleri açıklamaya ve yoruma sabitleyeceğim. Haydi videoya geçelim. Bu Sir Hans Capone. Ben ise onun koruması Scalicli Henry. Bu arkamızdan gelen de benim it. Her şey komşu Lord Von Bergov'a mektup iletmek için yola çıkmamızla başladı. Lord Hans eğlenceli biriydi fakat aynı zamanda bir soyluya göre oldukça sorumsuz ve şımarıktı. Yani herif bir mektup iletme görevinde bile içip sıçma peşindeydi. Fakat bu sadece bir mektuptu, yani en fazla ne olabilirdi ki? Derken karşımıza silahlı bir birlik geldi. Halt! What are you after here? Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? Lord Hans herifle barışçıl bir şekilde konuşmaya çalışsa da adam agresif tutumunu bir türlü bırakmıyordu. Ve ben de burada Hans'ın koruması olarak konuşmaya girmem gerektiğini düşündüm. Çünkü işler biraz daha alevlenirse burada bir savaş çıkabilirdi. Ve bu herifler karşısında gerçekten hiç şansımız yoktu. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry, from Skalitz. I'm a soldier and Lord Capon's bodyguard. So, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band. Take a good look at us. Do we really look like bandits to you? An entire company in rat-eye livery? A sealed message? I think he'll understand at first sight who's standing before him. All right, Diplomatik skilllerimle ortamı yumuşatmış ve olayı barışçıl bir şekilde çözmüştüm. Fakat Von Bergov'un kalesine gitmek için bugün yeterli zamanımız yoktu. Ve etrafta da kalabileceğimiz bir yer olmadığı için bugünlük kamp yapmamız gerekiyordu. Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. and what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Benim salak lordum yine yapacağını yapmış ve etrafta haydutlar varken bizi saldırıya açık bir arazide kamp yaptırmaya götürecekti. Yapacak bir şey yok. Lord olan onu dinlemek zorundayız. Kampa geldiğimizde ilk başta biraz köpeğimle ilgilendim. Devamında ise Sir Hans ile ufak bir antrenman yaptık. Ve tabii ki de ben kazandım. İdmandan sonra ise agalarla bir süre sohbet ettikten sonra açıkta kamp yapmamız yetmezmiş gibi Lord Hazretleri bir de gölete girmek istedi. Ne mal adam lan bu? Benim kafam akıl yok. What's the matter? Females! Let's go to them. Sir Hans. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans, Oğlum bu çocuğun beyni yok biraz bence. Vallahi beyni yok. Böylece Hans'la beraber kadınların sesine doğru ilerlemeye başladık. Fakat yolda giderken karşımıza çamaşır yıkayan bir kadın daha çıktı. Ve ben de kadının dikkatini dağıtmak için yanına ufak bir taş attım. Ve böylece fark edilmeden yolumuza devam ettik. Babi krzyżują se, Alleluja Domine, i Alleluja Domine, Alleluja. Kampımız o haydutlar tarafından saldırıya uğramıştı. Ve bizim de kendimizi savunacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bu yüzden Sir Hans sessizce saklanmamı söyledi. Fakat gözümün önünde olan bu katliama sessiz kalamazdım. Ve tabii ki bu hanımefendiye. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Bu sefer mallık yapan ben olmuş ve bir çift göğüs için hayatımızı riske atmıştım. Ve böylece Sir Hans ile beraber tüm gücümüzle yüzmeye başladık. It was at this moment that he knew he fucked up.
Kaçarken sırtıma ok yesem de Hans'la beraber kıyıya çıkmayı başarmıştık. Fakat haydutlar hala peşimizdeydi ve bu yüzden tüm yaralarıma rağmen Hans'la beraber ormana doğru kaçtık. Fakat haydutlar ormanda da bölge bölge devreye geziyordu ve bu yüzden gizlice ilerlememiz lazımdı. Böylece gizli gizli ilerleyerek bir tepeye kadar çıktık. Fakat Hans oldukça yorulmuş ve daha da kötüsü haydutlar bizi görmüştü. Bu yüzden Hans'la beraber bir labirentin içine saklandık ve haydutlar bizi ararken labirentin avantajını kullanarak kaçmayı başardık ve devamında yolumuza devam ettik. Fakat İnanılmaz bir şekilde o düşüşten sağ çıkmış ve Sir Hans da beni uyandırıp omzuna alarak tekrardan ilerlemeye başlamıştım. Ormanda giderken şansımıza bir teyzenin evine denk geldik ve yaralı olduğum için Hans teyzeden yardım alarak beni yatırdı. Fakat haydutlar peşimizi bırakmamıştı. I ain't your ma, laddie. Geçirdiğim baygınlıktan sonra ormandaki bu teyze bana bakmış ve onun sayesinde hayatta kalmıştım. Ve Sir Hans da savaşta haydutu öldürmeyi başarmış fakat o da benim gibi yaralanmıştı. Teyze sağ olsun ikimize de bakıyordu fakat teyzenin bahçesinde bizim yüzümüzden hem bir ceset vardı hem de ilaç için bazı otlara ihtiyacı vardı. Bu yüzden uyanır uyanmaz ilk olarak teyzemin elinden güzel bir çorba içtim. Sonrasında ise bahçedeki haydutun cesedini alarak tabi bir de yağmalayarak ilerideki nehire gömdüm. Devamında ise Hans'ın ilacı için ot toplamaya gittim ve ada çayı ile papatya toplayarak teyzenin evine doğru yola koyuldum. Fakat evin bahçesine geldiğimde tanınmadık sesler geliyordu ve haydutlar bizi bir kez daha bulmuştu. This is any foul play. What do you want? Come here. Haydutların biri elimden kaçsa da birini öldürmüştüm ve mücadeleden hemen sonra teyzenin yanına giderek iyi olup olmadığını sordum. Teyze iyiydi fakat bu olaylarla da beraber haklı olarak artık bizim gerçekte kim olduğumuzu merak ediyordu. Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Cobbler, and I'm his bodyguard. You sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Gerçek kimliklerimizi açıkladıktan sonra sıra Hans'ın ilacına gelmişti. Fakat teyze ben yaşlıyım, gözüm görmeyi diyerek ilacı benim yapmam gerektiğini söyledi. Ben tabi simyadan hiç anlamıyordum. Fakat teyzenin talimatlarıyla artık elimizden geleni yapacaktık mecburen. Böylece ilacı hazırlamaya başladım. Ve şarabı koyup otları ezdikten sonra her şeyi karıştırarak kaynattım ve... İlaç artık hazırdı. Ulan hem çok iyi bir savaşçıyım hem de simyadan anlıyorum. Ne adamım lan ben. Bazen yoğurt doldurmak çok kolay gözüküyor ama tamamen bir sanat işi. İlacı teyzeye verdikten sonra öldürdüğüm haydutun cesedini gömmeye gittim ve devamında artık günün yorgunluğu ile beraber yattım. Sabah olduğunda beni teyzenin kızı Pavlena uyandırdı. Merhaba Pavlena. Pavlena Sir Hans'ın iyileştiğini ve kahvaltının hazır olduğunu söyledi. Fakat ben yine de ayılığımı yaparak kahvaltıdan önce birazcık çorba gömdüm. Devamında ise kahvaltıya gittim. Good morning, Henry. You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. Kahvaltıda Lord Hans'la beraber anılarımızdan bahsedip teyzelere de minnettarlığımızı belirterek güzel bir sohbet ettik. Gratitude of the House of Leiper for all time. If you should ever find yourself in need, the doors of Perkstein shall always be open to you. Thank you, sir. I'm not sure I could find the way to Perkstein. Böylece artık yolcu yolunda lazımdı ve teyze bize gitmeden önce son bir erzak verdi ve bir de cebime harçlık koydu. Vallahi kralsın lan teyze. Böylece Hans'la beraber yarım kalan yolumuza devam ettik ve ta Troski Kalesi'ne kadar çok uzun bir yol yürüdük. Kalenin kapılarına geldiğimizde artık pestilimiz çıkmıştı ve bizim Hans da yine şikayet etmeye başlayıp dırdır etti. Neyse yakında surların içinde olacaktık. Open up! I bear an urgent message for your liege lord. Hear me! I am a messenger from Sir Hanush of Leiper. Ya senin damarını... Do you know who I am? No, we fucking don't. Görünüşümüz yüzünden muhafızlar bizim ulak olduğumuza inanmamış ve hatta bizle güle oynaya dalga geçip bizi dilenci zannetmişlerdi. Abi dilenci.
Hatta bir süre sonra ise Von Bergov'un sağ kolu surlara gelmiş ve bizi bir postada o kovmuştu. Sir, there's a horseman approaching in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. Be gone! Böylece kalenin kapılarından kovulmuş ve 5 parasız bir şekilde en yakın kasabaya gitmek zorunda kalmıştık. Sadece kaledekiler değil, hancı kadın bile bize paranız var mı diye soruyor ve leş gibi kokan giysilerimizle etrafa rahatsızlık veriyorduk. Yani bu durumdan kurtulmadan kaleyi bırak kasabada bile kalamazdık. Ve bunu değiştirmek için de paraya ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Hans'a çalışmamız gerektiğini söyledim. Fakat beyefendi soylu olduğu için çalışmak istemiyordu ve bu yüzden iş yine bana kalmıştı. İlk olarak hesabımızı ödeyebilmek adına hancı ile konuşmaya gittim. Fakat hancının yanına giderken gölette uğruna canımı riske attığım kadını gördüm ve ondan yardım istemeye gittim. Fakat onunla konuştuğumda kadın gölette yaşananları bilmiyormuş gibi yaptı ve hatta beni tanımadığını söyleyerek bir postada o koydu. What are you gaping at? Have you nothing better to do? İşte kızlara yüz vermeyeceksin hacı. Neyse, bu konuşmadan sonra hancı ile görüştüm ve hesabımızı ödemesi karşılığında çuval taşımayı kabul ettim. Hesabı ödeme karşılığında iş aslında kolaydı. Fakat ben daha işimi bitiremeden Sir Hans'ın dışarıda biriyle tartıştığını gördüm. It was their own fault. Everyone knows it's dangerous around Trotsky. Making camp in such an unprotected place is suicide. Herif bizim yaptığımız kampı haklı olarak eleştiriyordu. Fakat bu tabii ki de Hans'ın hoşuna gitmemişti. Kavga şu an ihtiyacımız olan son şeydi fakat geri zekalı Hans tabii ki de bunu gururuna yediremeyecekti. What the hell is going on here? Grab them vagabonds! お前はもう死んでいる。何？ Hans yine yapacağını yapmış ve muhafıza yumruk atarak ceza almamıza neden olmuştu. Bu herifin şımarıklığına artık dayanamıyordum ve cezalıyken geçirdiğimiz bu sürede artık ona gerçek düşüncelerimi söyledim. You behave like a spoilt brat. How dare you see? You know, if you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle. But no, not his lordship. You've got a nerve. Just who the hell do you think you are? I'm the only one of us with any sense. I'm not the one who acts like a spoiled child. You know full well the ambush was your fault, and now you're kicking out so you don't have to admit it. I wasn't born with a silver spoon in my mouth like you, but unlike you, I'd have managed to deliver that message. And that's because I'm responsible and know how to behave in a way that doesn't make me feel ashamed. We'll see who's proud of who. Right, ladies, time to go home. What are we gonna do? You can do as you like. I'll look after myself. I'll go and see Lord Von Bergov at the wedding. I bid you farewell. Bu şımarık Hans ile artık işim bitmişti. Herif soylu olduğu için kendini dünyanın sahibi zannediyor ve benim gibi normal insanlara da üstten bakıyordu. Ona tek başıma neler yapabileceğimi gösterecektim ve ilk hedefim kendime bir paralı asker birliği kurmaktı. Zaten yıllarca korumalık yapmıştım ve artık işimi ileriye taşıyıp kendi korumalarımı almalıydım. Fakat elimde sadece bir kılıç ile yüzük vardı ve don alacak param bile yoktu. Ki giysi olarak da sadece donum vardı zaten. Abi sana 20 lira mı verelim bir sonrakine 2'ye katlayarak mı verelim? 20 ver. Ama her şeyden önce ilk olarak hayatımı kurtaran köpeğimi bulmalıydım. Kendime bir birlik kuracaksam ilk askerim benim köpeğim olacaktı. Böylece köpeği en son gördüğüm yere doğru ilerlemeye başladım. Ve yol üstündeyken bizim teyzenin evine denk geldim. Ve bir sohbet edeyim dedim ama... Neyse gelmişken çorbasından içeyim. Teyzeden sonra yoluma devam ettim. Ve en son köpeği gördüğüm yere nihayet varmıştım. Hey lad, what do you want? Come here. What do you want? Just to wish you a good day. Really? Seems to me I'm in your way. Ha, not at all. That poor fella didn't have anything interesting on him. But you might. I don't know how many mistakes you've made today, but this could be your last one.
haydutu öldürdükten sonra yağmaladım ve en sonunda üstüme giyecek bir şeyler buldum. Devamında ise köpekten bir iz bulmak üzere etrafı inceledim ve yakınlarda ölü bir geyik buldum. Geyikteki yaranın benim köpeğimle bir alakası olabilirdi ve bu yüzden otacı teyzenin evine geri dönerek ona köpeği görüp görmediğini sordum. Teyze köpeği görmemişti ancak köpeğin yemek bulmak için yakınlardaki balıkçılara veya meyhanelere gitmiş olabileceğini söyledi ve yakınlardaki bir kurt sürüsünden bahsetti. Böylece ilk olarak en yakındaki meyhaneye giderek köpeğimi orada sordum. Fakat bu adam da köpek görmediğini ancak yakınlardaki bir kurt sürüsünün bir çobanın sürüsüne saldırdığını söyledi. Bu kurt sürüsünden bir şeyler çıkabilirdi ve bu yüzden ben de çobanın yanına gittim ve çobanla konuştuğumda herif kurtların arasında bir köpek olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de çobanın koyunlarından Ignatius adlı koyunu yem olarak ödünç aldım. Ve koyunla beraber kurtların geçtiği yere giderek pusu kurduk. Kurt sürüsünü yok etmeyi başarmıştım. Fakat ortada benim köpekten hiçbir iz yoktu. Ve pusu sırasında da Ignatius maalesef ki hayatını kaybetmişti. Üzgünüm dostum. Böylece çoban ile tekrardan konuşmaya gittim ve bana yaptıklarımın karşılığında 45 groşen verdi. Devamında ise köpeğim için bölge avcısının bana yardım edebileceğini söyledi. Avcı gerçekten de bir şeyler biliyor olabilirdi. Sonuçta buranın avcısıydı ve ben de bu yüzden avcının evine gittim. Fakat geldiğimde kendisini bulamamıştım ve bu yüzden karısıyla konuştum. Karısının dediğine göre avcı saatler önce ormana gitmiş fakat hala geri dönmemişti ve kocasının başına bir şey geldiğinden korkuyordu. Bu yüzden avcıyı bulmam lazımdı ve daha fazla bilgi alabilmek için avcının oğluyla görüştüm. Fakat herifin anlattığına göre babası böyle bir alkolikti. Siz ayakta durabilirsiniz. Ve ormanda içip sadece bayılmıştı. Neyse ne olursa olsun avcıyı bulmam lazımdı ve bu yüzden ormanda onu aramaya başladım. Ve ararken ilerideki bir kurt sürüsü dikkatimi çekti. Kurtları öldürdükten sonra avcıyı ağacın üstünde buldum. Ben nasıl kayacağım buradan aşağı, benim kayama ya bu. Geri zekalı herif ağaçtan atlayıp bacağını yaraladı ve benden de onu kampına kadar taşımamı istedi. Böylece adamı sırtıma alarak kampına kadar taşımaya başladım ve yolda maalesef ki oğlunun ne kadar haklı olduğunu fark ettim. Oh, don't you dare puke on me. No. Bloody nasty. I nearly broke your back. Böylece adamın kampına gelmiştik. Fakat ben daha köpeğimle ilgili soru soramadan herif atının çalındığını söyledi ve benden de atını bulmamı istedi. Kafayı yiyeceğim harbi ya, yok. Böylece ilk olarak atın bağlı olduğu yeri inceledim ve atın izlerini takip ederek ilerlemeye başladım. Ve yolun sonunda bir haydut kampına denk geldim. Kamp çok kalabalık değildi fakat canım oldukça az değildi. Ama zaten benim aklımda çok daha iyi bir fikir vardı. Vay salaklar vay. Böylece atı geri almayı başararak kampa geri döndüm ve avcı ile beraber evine kadar at sürdük. Eve geldiğimizde öncelikle avcının karısı bana teşekkürlerini iletti. Devamında ise avcıya köpeğimi sordum ve avcı bana yakınlarda kurt sürüsüne katılan bir köpek olduğunu söyleyerek oraya bakmamı önerdi. Böylece atımla beraber çok uzun bir yola çıktım ve dağlar, bayırlar, nehirler derken en sonunda hedefime varmıştım. What? Nut. Come here. Good boy, good boy. Kurtların da kaçmasıyla tehlike bitmişti ve artık en sonunda köpeğime kavuşmuştum. Naber lan it? O kurta ne saldırdın lan? Tüm bu olaylardan sonra köpeğimle de beraber artık kendi birliğimi kurmaya başlayabilirdim. Fakat yola çıkmadan önce ilk olarak köpeğime bir isim verdim.
Gelert. Devamında ise haydutlardan aldığım zırhları daha pahalıya satabilmek için artizan özelliğini, ileride avlanırsam diye de köpeğime avlanma özelliği, kendime de av ganimetlerini 2 katına satmamı sağlayan kaçak avcı özelliğini verdim. Tabi birlik kurmak için daha çok para lazımdı ve bu yüzden Troskowitz kasabasına gidip iş bakacaktım. Fakat yolda giderken karşıma bir tane dayı çıktı ve dayı bugün çocuğu olduğunu, çocuğunun şerefine birlikte içmemiz gerektiğini söyledi. Vallahi dayı sen bu yaşta nasıl çocuk yaptın ki? Ben de zaten yorgundum ve yorgunluğumu atarım, bana da iyi gelir diye teklifi kabul ettim ve dayının verdiği bardağı kafaya diktim. Oğlunun şerefine... Fuck. What was in that drink? Oh, Dopperdelli. That horse and robbed me. 10 groşen için mi yaptım bunu lan? Neyse, dayıdan sonra yoluma devam ettim ve biraz dinlenmek için önce yol üstünde bir tavernaya uğradım. Ve hancı ile konuşurken heriften paralı asker alabildiğimi fark ettim. Ve şöyle bir fiyatlara baktım. Gerçekten de para lazımdı. Fakat hancının dediğine göre paradan da öte, askerler kendileri gibi karizmatik savaşçılara hizmet etmeyi tercih ediyorlarmış. Yani gelip parayı basıp alamıyormuşsun öyle. Bunu öğrendikten sonra düşünmeye başladım. Ne yaparsam askerleri etkileyebilirim diye. Ve aklıma şövalyelik geldi. Şövalye olmak için önce güzel ve güçlü zırhlara ihtiyacım vardı. Bu yüzden handan çıktıktan sonra yoluma devam ederek Troskowitz'e gittim. Çünkü burada duyduklarıma göre bölgedeki her şeye hakim olan bir katip vardı ve bana zırh konusunda yardım edebilirdi. As the local scribe, you know a lot of things, right? Depends on what you're looking for. Don't involve me with anything dishonorable. No, don't worry. I'm just looking for some armor. Aha! And how would Prince Brunswick's armor suit you? Whose armor? Oh, it's just a local legend. Why are you so interested anyway? Fine armor like that belongs in the hands of a knight. Are you saying I don't look like a knight to you? Well, apologies, sir. Katip bile kabul etti şövalyeye benzediğimi. Katibin anlattığına göre efsanelerde eski bir Bohemya prensi olan Brudwick bir aslanla dost olarak beraber ejderhaya karşı savaşmış ve ejderhayı yenerek büyülü bir kılıca sahip olmuş. Katibin dediğine göre de bu adamın zırhları Bohemya'da gömülüymüş ve efsanelerde üstü kapalı bir şekilde yerleri söyleniyormuş. Tabi denemekten zarar gelmez. Katipten bana bilmeceleri söylemesini istedim. İlk bilmeceye göre hazine Troski Kalesi'nin kuzeyindeki kayalıklardaydı. Fakat hazineleri almak için küreye ihtiyacım vardı ve bu yüzden önce kiliseye giderek ufak bir kürek ödünç aldım. Devamında ise atıma binerek yola çıktım. Kayalıklara geldiğimde bilmecenin ilk kısmını tamamlamıştım. Two sandstone guards. Just like in Gable's Rhyme. A mighty rock between the sandstone guards. That fits. But what does give one's heart to God mean? Bilmecenin ikinci kısmı Tanrı ile ilgili bir ifade içerdiği için mezarlık olabilirdi aradığım yer. Ve gerçekten de bir süre aradıktan sonra kayalıkların arasında bir mezar buldum. Ve burada Brunswick'in hançeri, eldivenleri ve zırhın hazine haritalarına ulaştım. Is this really it? A piece of Brunswick's armor? And what's this? A piece of parchment? Haritalar işimi rahatlatacaktı ve böylece ikinci yerin haritasını açtım. Haritaya göre ben buradaydım ve gitmem gereken yer batımda kalıyordu. Böylece tekrardan yola koyuldum ve bölgeye geldiğimde attan inerek etrafı aramaya başladım. Fakat bölgede karşıma yine bir kurt sürüsü çıktı. Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Gelert'le beraber kurtları öldürdükten sonra iki ağacın arasında bir torba buldum. Ve burada eğer örtüsü, kask ve bacak zırhlarını buldum. Devamında ise 3. haritayı açtım. Ve haritaya göre zırh aşağı yukarı buralarda olmalıydı. Böylece yola koyuldum. Ve bölgeye gelip sorunsuz bir şekilde 3. hazineyi de almayı başardım. Yine aynı şekilde 4. hazine için de haritayı açtım. Ve konumu bana yakın olduğu için hızlıca giderek hava kararmış da olsa meşalemi yakarak 4. hazineyi de buldum. Artık geriye sadece son parça kalmıştı. Fakat hava karardığı için yola çıkmak istemedim ve en yakındaki meyhaneye giderek geceyi oradaki bir odada geçirdim. Sabah olduğunda atıma binerek yola koyuldum fakat bu sefer hazine farklıydı ve konuma geldiğimde bir haydut kampı vardı. Zırhın son parçası büyük ihtimalle bu haydutlardaydı ve benim de zırhı tamamlamak için onları geçmem lazımdı. Hadi ben kaçar. Gelert'le beraber haydutları yenmiştim ve cesetleri yağmaladıktan sonra kamptaki mezarlığa giderek hazinenin son parçasını açtım ve beni asıl şövalye olarak gösterecek o ihtişamlı miğferi en sonunda bulmuştum. Tabi insanların zırha tepkisini de merak ediyordum ve bu yüzden Troskowitz'e gittim ve etrafta o ihtişamlı zırhımla dolanmaya başladım. Merhaba asker. Huzuru bozma mı? Ulan koskoca şövalyeyim ben. Neyse katibe zırhı bulduğumu söyleyeyim bakalım ne tepki verecek. Merhaba katip bey. Seni buraya kim getirdi mi? Oğlum benim lan benim. Zırh aramaya giden çocuk. Ulan hiçbir şey de söyleyemiyorum. Adam görmezden geldi beni baya.
Demek ki şövalyelik sadece zırhlı olmuyormuş, onu öğrendik. Neyse, devamında elimdeki eski zırhları satmaya gittim. Ve burada her şeyi satıp pazarlık yaptıktan sonra cebime 335 groşen girdi. Böylece artık Kuttenberg'e gitmeye hazırdım. Ve atıma binerek arabacıya gittim. Kuttenberg uzak olduğu için mecburen arabacıyla gitmem lazımdı. Ama yuh! Kilometre başı kaç yakıyor ki bu atlar? 200 groşen verdikten sonra yola çıktım. Ve günler süren yolun ardından en sonunda Kuttenberg bölgesine gelmiştim. Tabi ben bölgeye gelmiş olsam da asıl gitmem gereken yer Kuttenberg şehriydi. Ve bu yüzden tekrardan yola çıktım. Fakat yolda giderken karşıma bir vergi tahsildarı çıktı. Ben de vergimiz varsa ödeyelim diye durdum. Fakat herifler vergi tahsildarından çok hayduta benziyordu. What do you want from me? I'm the royal collector, and I want you to pay your duty. What duty? The king's duty. Now come here and don't delay. Move it. So, what'll it be? Run. Haydut çetesini tek başıma öldürmeyi başarmıştım. Fakat tehlike bitse de çok yoğun bir kanamam vardı. Ve sargı beziyle kanamamı durdurmaya çalışsam da kanamamı tamamen durduramamıştım. Bu yüzden hızlıca ata binerek en yakındaki kasabaya doğru yola çıktım. Ve kasabaya geldiğimde sargı bezi aramaya başladım. Fakat saat geç olduğu için açık hiçbir yer bulamıyordum. Evet, Allah aşkına yardım edin. No thanks. Lan gerizekalı Henry. Bir süre etrafta dolandıktan sonra en sonunda bir tavernaya denk geldim. Ve şansıma da hancı kadında sargı bezi vardı. Böylece sargı bezi alarak kanamamı durdurmuştum. Ve devamında dinlenmek için tavernada oda tutarak çok ucuz bir şekilde ölümden döndüm. Ertesi gün geldiğinde yoluma devam etmek üzere yola çıktım. Fakat yaralarım hala tam iyileşmemişti. Ve zırhımın da temizlenmesi gerekiyordu. Bu yüzden Kuttenberg'e gitmeden yol üstünde bir hamama uğradım. Ve başka seçenekler olsa da yaralarımı sarıp yıkama hizmetini aldım. Tüm yaralarım geçmiş ve sanki yenilenmiş gibi hissediyordum. Böylece hamamdan çıktıktan sonra yoluma devam ettim ve en nihayetinde Kuttenberg şehrine geldim. Şehir inanılmaz büyüktü ve burada kılıç ustalığımı geliştirip kendimi kanıtlayabileceğim bir yer bulmalıydım. Böylece etrafı gezmeye başladım ve bir süre sonra karşıma Menhard adında bir Alman çıktı. Adamla konuştuğumda herif yarı Almanca konuşuyordu ve iddiasına göre buradaki en büyük kılıç ustası oydu. Adam iddia ettiği kadar iyiyse beni eğitip şövalyelik için yol gösterebilirdi. Ama bunu yapmadan önce Menhard'ın ustalığından emin olmalıydım ve bu yüzden adamı duelloya davet ettim. Böylece zırhlarımı çıkardım, kılıcımı çektim ve duello başladı. Tek attı lan adam bana. You know full well you've no right to conduct the art of sword fighting here. That's the privilege of our brotherhood. Halt die Klappe. I am Meister of Longsword. You well know this right we have from the charter of your King Wenzel himself. Meister Menhard, let me remind you that your petition was discussed by the town council and your claim was rejected. That decision was not just and it went against the will of your king. It's no use arguing, Deutscher. The council represents the king, and the council has decided in his name. Duellodan sonra yanımıza gelen bu üç adam şehrin kılıç loncasındandı ve kılıçla ilgili eğitim verme ve düello yapma yetkileri onlara aitti. Fakat Menhard'a göre bu tekelleşme adil değildi ve o yüzden usta Menhard bir düello yaparak bu işi çözmek istiyordu ve karşı taraftaki usta da bu teklifi aslında kabul etmişti. Fakat şehir yetkilisi bu duruma son anda engel olarak düelloyu yaptırtmadı ve böylece kural ihlali yaptığımız için bizi şehirden sınır dışı etti. Tabi ben Almanları sevmiştim ve o yüzden adamı ikna etmeye çalıştım. Fakat maalesef ki başarısız oldum ve Menhard ile ekibi sürgün cezası aldı. Ancak devamında Menhard onları savunduğum için bana teşekkür etti ve şehrin dışına kadar onlarla gelmemi istedi. Ve ben de bu adamlardan bir şey kapabilirdim ki zaten düelloda da herif beni fena yenmişti ve bu yüzden teklifi kabul ettim. Böylece hep beraber şehrin dışındaki kasabaya giderek buradaki anda durumları konuşmaya başladık ve konuşma sırasında Menhard benden yardım istedi. Menhard kısaca benden lonca'nın kılıcını çalıp meydana asmamı, böylece de iki loca arasında bir savaş başlatmamı istiyordu ve ben de bu teklifi kabul ettim. All right, I have a feeling you're in the right. And besides, you serve King Wenzel
Wenceslas. Böylece görevim için şehre geri döndüm ve hırsızlık yapacağım için gece olmasını bekledim. Gece olunca öncelikle soyacağım binanın bahçesine bir giriş yolu aradım ve kısa bir arayıştan sonra arka duvardan atlayarak bahçeye girdim. Devamında ise maymuncuğumu kullanarak dış kapının kilidini açtım ve odaları bir süre aradıktan sonra aradığım kılıcı bulmuştum. Kılıcı çaldıktan sonra gizlice binadan çıktım ve bana söylendiği gibi belediye binasına giderek kılıcı duvara astım. Böylece sabah olduğunda tüm halk belediye binasının önüne gelmişti ve bu işin kumpas olduğu belli olsa da loca halkın karşısında gururunu kaybedemezdi ve bu yüzden meydan okuma kabul edildi. Listen up. It's time to put an end to this bickering. Besides, it will only benefit our town if the best of the sword-fighting masters takes charge here. So, whoever emerges as the victor of your tournament shall win the right to lead the sword-fighting brothership here. 3 members of our brotherhood will fight with 3 of yours. Each will have a bout with all 3 opponents, and we'll see who wins the most. Du Schwindler! You know there are only 2 of us. Kein Problem, Arne. We also have one promising student, nicht wahr? Ben Menhard'ın teklifini kabul edersem localar arası turnuvada yer alabilirdim ve bu şövalyelik için bana altın tepside sunulmuş bir fırsattı. Bu yüzden teklifi kabul ettim ve böylece turnuvada ustalara karşı savaşarak kendimi halkın gözünde kanıtlama fırsatı bulacaktım. Fakat turnuva hazırlıkları yapılmadan önce Menhard beni resmi olarak geleneklere uygun bir şekilde locaya almak istiyordu. We must make you one of us and accept you into our Bruderschaft. You must only take an oath and undergo a test. We cannot just take everyone. You must show that you have some skill with a Schwert and that you will not bring us shame in the Gefecht. So we know that you will not lose your life in combat. You will face Arne here. Only with a blunt Schwert we will lend you and with light equipment. When you are bereit, tell Arne and you may start. Locaya girmek için sınavdan geçmeli, yani Arne'yi düelloda yenmeliydim. Bu fırsat benim için çok önemliydi ve bu yüzden Arne ile konuşarak ona düello teklif ettim ve böylece kılıçlarımızı çekerek mücadeleye başladık. Arne'yi yenmeyi başarmıştım ve düellodan sonra Menhard ile konuşarak kılıç kardeşliğine katılmak istediğimi söyledim. Böylece Menhard ve Arne ile beraber törenin yapılacağı yere gittik ve aynı şövalyeler gibi diz çökerek kardeşliğe yemin ettim. Place your hand on this sword and swear. I swear, by the memory of my parents, and by the soul of my dear departed father, Martin, I do so swear. Stand as one of us. Heinrich, I hereby name you my student in the art of sword fighting. Törenden sonra vakit gelmişti ve artık turnuva başlıyordu. Turnuvanın başında öncelikle iki taraf da kazanana saygı duyacağı üzerine yemin etti. Devamında ise turnuva başlıyordu ve usta Menhard ilk tura çıkarak turnuvayı başlattı. Mücadele başta başa baş gidiyordu fakat Menhard'ın ustalığı ayrı bir seviyeydi ve ustam ilk turda kolayca kazanarak durumu 1-0 yaptı. Bu arada en çok galibiyet alan kazanıyor, haberiniz olsun. İkinci tura geldiğimizde ise sıra bana gelmişti ve böylece hayatımın en kritik maçlarından birine çıktım. Düelloyu kazanmıştım ve böylece benim de galibiyetimle beraber durum 2-0 oldu. Üçüncü tura geldiğimizde de yine usta Menhard sahneye çıktı ve yine kolayca kazanarak durumu 3-0'a getirdi. Fakat asıl olay 4. turdaydı. Çünkü Arne rakibin kılıç ustası Nikolas ile karşılaşacaktı ve kazanırsa turnuvanın galibi olacaktık. Döndü Sabri. Victor is... Nein! Mit der Hilfe Gottes, I will continue. You're brave, but foolish. Das reicht! You acted with chivalry, Master Menhard, but intervening in a duel is a breach of the rules. There is no choice but to disqualify you from the tourney. Arne oldukça yaralanmış ve turnuvaya devam edemeyecek duruma gelmişti. Menhard ise turnuvaya müdahale ettiği için diskalifiye edilmiş ve bizim takımdan turnuvayı tamamlayabilecek
bir tek ben kalmıştım. Turnuvadaki başarım koca şehrin kaderini değiştirebilirdi ve aynı zamanda şövalyelik yolunda adımı inanılmaz bir şekilde yukarı taşırdı. Böylece arenaya çıktım ve ilk turda çok rahat bir şekilde kazanmayı başardım. Fakat ikinci turda rakibin ustası Nikolas ile karşılaşacaktım ve asıl sınav şimdi başlıyordu. Usta Nikolas'ı yenmeyi başarmıştım ve bu galibiyetimle de beraber turnuvanın kazananı Frankfurt kardeşliği oldu. Turnuvayla beraber kılıç ustalarını bile yenerek kendimi tamamen kanıtlamış ve artık halkın gözünde gerçek bir şövalye olmuştum. Böylece artık geriye sadece para bulmak ve para ile şöhretimi birleştirerek kendime özel bir ordu kurmak kalmıştı.